İnternette gezinirken aşırı kirlenmiş bir şeylerin temizlendiği veya çok eskimiş bir takım eşyaların onarıldığı bazı videolara denk gelmişsinizdir. Belki de istisnasız her birimiz bu türden bir video gördüğümüzde farkında olmadan ona takılıp kalırız ve izlemeye başlarız. İzlerken de içimizi bir rahatlama hissi kaplar. Bu adeta bir terapi gibidir. Peki neden? Neden temizlemek, yenilemek veya tamir etmek kavramları bizi bu denli rahatlatıyor, hiç düşündünüz mü? Hadi gelin bu videomda bu sorunun cevabını arayalım. Tamir etmek, bakım ve temizlik kavramları sadece bir iştir. Macera değildir. Bunları yaparken ölme riskimiz olduğunu düşünmeyiz. Bunlar güvenli alanlardır. Temizlemeyi, onarmayı veya yenilemeyi izlerken veya bunu bizzat kendimiz yaparken yaşadığımız rahatlama hissi üzerine düşündüğümde ve araştırdığımda sebeplerinin şu 6 başlık altında toplandığını fark ettim. Kontrol hissi, görsel tatmin, başarı duygusu, meditatif etki, yenilenme ve yeniden doğuş metaforu ve endorfin. Bu arada sizlere bu video boyunca sözünü ettiğim etkileri yaratan güçlü örnekler göstermek isterdim, fakat o videoların çoğu telifli olabileceğinden onların yerine başka türden rahatlatıcı videolar kullanacağım. Fakat siz bu videomda anlattıklarımı deneyimlemek isterseniz, videomu izledikten sonra sözünü ettiğim tarzda videolara göz gezdirebilirsiniz. Açıklamalar kısmına birkaç örnek bırakacağım. Şimdi gelelim asıl meselemize. Temizlemek neden rahatlatıyor? Önce ne demiştik? Kontrol hissi. Temizlik ve düzenleme süreçleri çevremiz üzerinde kontrol sahibi olduğumuzu hissettirir. Günlük yaşamın kaosunda kontrol edebileceğimiz bir alan yaratmak da rahatlatıcı bir eylemdir. Temizlik ve düzenleme, belirsizlik ve kaos hissini azaltarak çevremiz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olduğumuzu hissettiren faaliyetlerdir. Özellikle günlük yaşamın getirdiği belirsizlikler ve stres faktörleri karşısında temiz ve düzenli bir ortam, bireysel etkinlik ve yetenek duygusunu güçlendirir. İşte bu durumlar bazı psikolojik süreçlere sebep oluyor haliyle. Mesela temizlik ve düzenleme, sonuçları öngörülebilir ve kontrol edilebilir aktivitelerdir. Yani bu eylemleri gerçekleştirdiğimizde sonucunu tahmin etmek ve beklentileri yönetmek kolaydır. Bu da genel belirsizlik ortamında bize bir güven ve emniyet duygusu sağlar. Bakın, burası çok önemli. İnsan dediğimiz varlık belirsizlikten hoşlanmaz. O yüzden gerilim filmlerinde gerginlik yaşarız, çünkü belirsizlik hakimdir. O yüzden karanlıkta yürürken rahatsız oluruz, çünkü belirsizlik vardır karanlıkta. Ama bir temizleme veya düzenleme sürecini takip ettiğimizde bunun tam tersini yaşarız. Sonuçları baştan belli olan bir süreç olmasına rağmen sonuna kadar takip ettiğimiz rahatlatıcı bir süreç. Aynı zamanda temizlik ve düzenleme işlerini tamamlamak açık ve somut bir başarı hissi de verir. Yapılacaklar listesinden bir iş çıkarmak veya gözle görülür bir fark yaratmak kendimizi yararlı ve etkili hissettirir. Bu da genel benlik saygımızı ve öz yeterlilik algımızı arttırıyor. Fiziksel çevremizi düzenlemek, zihinsel düzen ve netliği de destekler. Dağınıklık ve kirlilik, zihinsel dağınıklığa ve odaklanma güçlüğüne neden olur çoğunlukla. Temiz ve organize bir ortam, zihni rahatlatır ve daha etkili düşünmemizi sağlar. Fiziksel ortamı kontrol altına almak, stres ve kaygı seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Araştırmalar düzenli ve temiz bir ortamda yaşamanın genel anksiyete seviyelerini azalttığını gösteriyor. Bu da bireyin genel olarak daha mutlu ve daha az stresli hissetmesine yol açıyor. Görsel tatmin meselesine gelince de temiz ve düzenli bir alan görmek veya bir şeyin temizlendiğini görmek görsel olarak tatmin edicidir. Düzensizlik ve kirlilik görsel bir karmaşa yaratarak zihnimizi yorar. Temiz ve düzenli bir ortamda bu görsel karmaşa ortadan kalktığı için bir rahatlama hissederiz. Bir şeyleri temizlemek veya restore etmek, belirgin bir başlangıç ve sonu olan tamamlanmış bir iş demektir. Bu sürecin sonunda elde edilen sonuç, başarı ve yeterlilik duygusu uyandırır. Temizlik yaparken tekrarlayan hareketler ve odaklanma gerektiren görevler, meditasyon etkisi yaratır. Bu, zihnin diğer kaygılardan arınmasına ve anlık bir rahatlama hissi yaşamasına yardımcı olan bir şeydir. Eski veya kirli bir şeyin yeni veya taze bir hale getirilmesi, bize yaşamın devam ettiği ve her zaman yeniden başlama şansımız olduğunu bilinçaltımıza metaforik anlamda yüklüyor. Yani basit bir temizlik olayında aslında beynimizde o kadar fazla karmaşık süreçler devreye giriyor ki bu gerçekten hayret verici bir durum ve insan beyninin ne kadar karmaşık bir yapıya sahip olduğunu da gösteriyor. Temizlik endorfin salgılanmasını bile tetikleyebiliyor beynimizde.
Endorfinler doğal ağrı kesicilerdir ve mutluluk hormonu olarak bilinir. Rahatlamamızın sebeplerinden biri biraz da budur. Mesela bir başka örnek olan şu meşhur iş makinelerini seyretme fenomeni vardır, bilirsiniz. Pek çok insanın hipnotize olmuş gibi büyük bir keyifle izlediği bir olaydır. Temizleme süreçlerinde olduğu gibi bunun da benzer nedenleri var ve çoğunlukla yine hep beynimizin bize oynadığı oyunlar bunlar. Niye seviyoruz bunları izlemeyi? Çünkü bunun da altında benzer birkaç psikolojik ve duygusal sebep yatıyor. Güç ve kontrol algısı, etkileyicilik ve boyutun cazibesi, yaratıcılık ve inşa süreçlerine duyulan merak, teknolojik ilgi ve mühendislik harikası, çocukluk çağındaki merakın devamı, rahatlama ve meditatif etki. Büyük iş makineleri genellikle güç ve kontrolün somut birer sembolüdür. Bu makinelerin büyük, ağır yükleri kolayca taşıyabilmeleri veya zorlu işleri hızlı bir şekilde tamamlayabilmeleri insanlarda hayranlık uyandırır ve güçlü olma arzusunu besler. İnsanlar genellikle büyük ölçekli nesnelere karşı doğal bir ilgi gösterir. Büyük iş makinelerinin devasa boyutları, günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan şeylerden farklı oldukları için onları izlemek dikkat çekici ve etkileyicidir. Büyüklükleri ve yaptıkları işler sıradanın ötesinde bir şeyleri temsil eder. Büyük iş makineleri genellikle inşaat gibi yaratıcı süreçlerde kullanılır. Bir alanın dönüşümünü izlemek, yaratıcı bir sürecin parçası olma hissi veriyor. Yeni bir şeylerin inşa edilmesi veya mevcut bir yapının değiştirilmesi izleyenlerde merak uyandırır. Bunun yanı sıra makinelerin nasıl çalıştığını ve hangi teknik prensiplere dayandığını öğrenmek de bu merakın bir parçası. Çoğu insanın çocukluk dönemlerinde oyuncak kamyonlarla oynamış olması ve bu büyük makineleri ilk kez o dönemde görmüş olmaları, büyük iş makinelerine duyulan ilgiyi derinleştiriyor. Bu makineler çocukken hissedilen merak ve hayranlık duygularını yeniden canlandırıyor. Bu makinelerin ritmik ve tekrarlayan hareketleri izleyen kişiler üzerinde meditatif bir etki de yaratıyor. Bu hareketler zihni meşgul ederken aynı zamanda rahatlatıcı bir etkiye de sahip. Bu da onu stres azaltıcı bir aktivite haline getiriyor. Bu nedenlerle büyük iş makinelerini izlemek birçok kişi için sadece bir gözlem deneyimi olmanın ötesinde psikolojik ve duygusal bir tatmin kaynağıdır aslında. İnsanlar hayatlarındaki pek çok boşluğu ve ihtiyacı aslında bu tür eylemlerle farkında olmadan doldurmaya ve tatmin etmeye çalışırlar. Şimdi belki Instagram'da karşınıza çıkan foşur foşur abiyle biraz daha empati yapabilirsiniz. İş makinelerini izleme fenomeni ve temizleme örneklerinde her iki durumda da kontrol, güç ve dönüşüm temaları ön plana çıkıyor. Beynimizin ödül sistemi de bu davranışı pekiştiriyor. Temizlik ve düzenleme yaptığımızda beynimiz dopamin ve serotonin gibi iyi hissettiren hormonlar salgılar. Bu hormonlar motivasyonumuzu arttırır ve kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Temizlik ve yenileme kavramlarının bizi neden bu kadar rahatlattığını daha iyi anlamak için insan evriminin ve beynimizin işleyişinin karmaşık dünyasına bakmamız lazım. Atalarımız avcı toplayıcı bir yaşam tarzı sürdürürken kirlilik ve hastalıkla sürekli bir mücadele içindeydiler. Temiz bir ortamda yaşamak ve yiyeceklerini temiz tutmak hayatta kalmak için hayati önem taşıyordu. Atalarımız hayatta kalmak için çevrelerindeki tehlikelere karşı sürekli tetikte olmak zorundaydılar. Dağınık ve düzensiz bir ortam, avcıların saklanabileceği veya tehlikeli hayvanların gizlenebileceği yerler anlamına geliyordu. Bu nedenle düzenli ve temiz bir çevre, atalarımız için güvenlik ve hayatta kalmayla doğrudan ilişkiliydi. Bu yüzden temizlik ve düzenlilik genlerimize kodlanmış bir davranış haline geldi. Beynimiz bu evrimsel süreç boyunca düzen ve temizliği olumlu, kaos ve dağınıklığı ise olumsuz olarak algılayacak şekilde gelişti. Bu nedenle temizlik yapmak, izlemek veya kontrol ve güç içeren eylemleri gözlemlemek, beynimizde ödül mekanizmasını tetikliyor ve bize güvenlik, kontrol ve rahatlama hissi veriyor. Bu durum, hayatta kalmak için geliştirdiğimiz temel içgüdülerimizle bağlantılı. Günümüzde artık vahşi doğada hayatta kalma mücadelesi vermiyor olsak da, beynimiz hala atalarımızdan miras aldığı bu mekanizmalarla çalışıyor. Modern yaşamın getirdiği stres, belirsizlik ve kontrol eksikliği, içimizdeki bu kadim içgüdüleri tetikliyor. Temizlik yapmak, düzenlemek veya bu tür faaliyetleri izlemek, bu içgüdüleri tatmin etmenin ve rahatlatmanın en etkili yollarından biri. Öyleyse bir dahaki sefere temizlik yaparken, bir temizlik videosu izlerken veya devasa iş makinelerinin çalışmalarını hayranlıkla seyrederken, bunun sadece bir hobi veya eğlence olmadığını, aynı zamanda insan beyninin evrimsel yolculuğunun ve derinlerinde yatan psikolojik ihtiyaçlarımızın bir yansıması olduğunu hatırlayın. Bunun gibi ilginç ve düşündürücü içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenerek bunu belirtebilirsiniz. Ben Shock Voice.
Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.